Peki dizilerde yapılar arasındaki temel fark ne? Diziler aynı türden verileri gruplarken yapılar farklı türden verileri bir araya getiriyor. Bu programımızda daha zengin ve karmaşık veri modelleri oluşturmamıza olanak tanımış oluyor. Şimdi mesela yapı tanımlaması ve kullanımı ile örnek yapalım bir tane. Şimdi bir structs'ı nasıl tanımladığımızı ve nasıl kullanacağımıza bakacağız. Bir struct tanımlamak için struct anahtar kelimesini kullanıyoruz. Ardından yapımızın adını ve süslü parantez içinde üyelerini yani içindeki değişkenleri tanımlıyoruz. Şimdi burada gördüğümüz gibi şöyle kutucuk içine alayım. Struct öğrenci. Struct anahtar kelimesiyle başlamış oluyoruz. Yani şu kısımla. Ardından yapımızın adı yani öğrenciyi yazıyoruz. Süslü parantez içinde ise bu yapının hangi değişkenleri barındıracağını işte ad, numara, ortalama değerlerini tanımlamış oluyoruz. Her bir üye tanımının sonunda noktalı virgül unutmayın kesinlikle. Yoksa hatta şöyle sileyim. Noktalı virgülleri unutmayalım yoksa hata almış oluyoruz. Bu kod bloğu öğrenci adında yeni bir veri tipi tanımlıyor. Bu veri tipi artık ad yani bir metin, numara ve not ortamı, ondalıklı sayı ve tam sayı olmak üzere 3 farklı üyeyi bir arada tutabilmiş oluyor. Henüz bir öğrenci nesnesi oluşturmadık. Sadece bir şablon tanımlamış olduk burada. Bu kısımda. Yapı değişkenini oluşturma. Şimdi bir struct tanımladıktan sonra bu yapı içindeki değişkenleri oluşturabiliriz. Tıpkı int sayı der gibi. Öğrenci işte öğrenci 1 diyerek öğrenci tipindeki bir değeri oluşturmuş oluyoruz. Artık kendi içinde öğrenci 1 ad, bir numara ve bir not ortalaması tutabilmiş oluyor böylelikle. Nesne oluşturmuşuz. İşte mesela tutabiliyor. Şimdi öğrenci 1 bu kısımda ad demişiz. Burada Ali'yi vermiş. Numarayı tutmuş. Yazdırırken Cout ile yine yazdırıyoruz. Öğrenci bilgilerini, adı, numarayı ve not ortalamasını yazıyor. Endline'da da hepsini tek alt satıra geçmeye yaramış oluyor. Bunları atamış olduk. Yani bu değerleri öğrenci bir ada, numaraya ve not ortalamasına atamış olduk. Ve bunları buraya yazdırmış olduk. Şöyle. Ve çıktı olarak da bize bunu vermiş olacak. Buradaki örneğimize bakalım. Şimdi yine structs diye bir yapımıza öğrenci diye bir veri tipini yapmışız. Bir yapıyı oluşturmuşuz. Ad, numara ve ortalama demişiz. Yani 3 farklı değerde veriyi structs ile tekte tutmuş olacağız. Şimdi int main fonksiyonumuzun başıydı. Şöyle bir dakika geri gelelim. İki tane dizi tanımlamışız. Yani 2 tane öğrenci diye. Bunları süslü parantez içinde tek bir sıra halinde yazmışız. Yani birinci öğrenci için Ayşe, işte numarası ve not ortalaması. Mehmet için de aynısını yapmışız. Böylelikle şimdi for döngüsü kullanarak yapmışız burada. Int i'ye 0 değerini vermişiz ve 2'ye kadar 2'den küçük olduğu sürece i'yi birer birer arttırmış. Yani i1, i2 olacak şekilde. Cout yani i'yi 1 arttırdığına öğrenci yani 0'dan itibaren 0 ve 1'i yazmış olacak. Öğrenci yani 2 tane öğrenci yazmış olacak. Ad numara ve not ortalamasını yazıp bu ayırmak için endline'ları kullanmış olduk. Yani 2 tane şey vardı. Ayşe için 1, 0 ve 1 değerleri. 2'den küçükleri okumuş oldu. Böylelikle sırayla tek tek metni bize vermiş oldu. Yani Ayşe ile Mehmet'in ayrı ayrı vermiş oldu. Çok basit aslında bu konular. Ama ayrıca çok önemli bir konular. Yani bunları iyi yapmamız gerekiyor. Yani yapı içinde bir dizi kullanmış oluyoruz böylelikle. Öyleyse referanslar kısmına gelelim. Şimdi C++'da çok önemli ve bazen kafa karıştırıcı olabilen bir konuya yani referanslara değinmeye çalışacağız. Referanslar temelde bir değişkene takma ad vermek gibidir. C++'a özgü güçlü bir özelliktir. Referans yani bir referans mevcut bir değişkene verilmiş alternatif bir isim bir takma addır. Kendi başına ayrı bir bellek alanı işgal etmiyor yani çoğu durumda. Bunun yerine referans aldığı değişkenin bellekteki aynı konumunu işaret ediyor. Referans bir kez bir değişkene bağlandığında yani ömrü boyunca o değişkene bağlı kalıyor ve başka bir değişkene yönlendirmiyor. Şimdi soru. Referansları bir nevi yani ikiz isim gibi düşünebilirsiniz. Bir kişinin hem resmi adı hem de bir lakabı olabilir değil mi? O lakapla çağrıldığında aslında aynı kişiye seslenmiş oluruz. Referanslarda, değişkenlerde bu lakaplar gibidir yani. Yani sorduğunuz zaman ikinci bir isim gibi düşünebilirsiniz. Takma ad gibi de düşünebilirsiniz. Yani aynı ismi çağırmış oluyor yani böylelikle. Referansın özellikleri takma ad görevi görmesi. Yani en temel özelliğidir. Orijinal değişkeni sadece bir lakabı yani ikinci bir addır. Bir referans oluşturduktan sonra o referans üzerinde yapılan herhangi bir işlem referansın bağlı olduğu orijinal değişken üzerinden yapılıyor. Örneğin int x'e 10 demişiz. Burada y'nin x'in referansı olduğunu söylemişiz. Yani x değeri de artık 20 olmuş oluyor böylelikle. Yani y'ye 20 dediğimiz için y'nin değerini x olarak söylüyor ve 20 olmuş oluyor. Yani x ve y takma ad gibi olmuş olduğunu düşünebiliriz. Aynı bellek alanını kullanıyor.
Yani referanslar ve bağlı oldukları değişkenler aynı bellek adresini paylaşmış oluyor. Bu referanslar aracılığıyla yapılan değişkenlerin doğrudan orijinal değişkeni etkilediği anlamına geliyor. Bellekte orijinal değişkenin yeni bir kopyası oluşturmuyor. Bu da özellikle büyük veri yapılarında çalışırken performansı arttırmış oluyor. Peki yine bir soru. Bu ne anlama gelmiş oluyor? Peki diyelim ki bir değişken 100 MB'lık bir veriyi tutuyor. Eğer bu değişkeni bir fonksiyona kopyalayarak gönderseydik 100 MB'lık verinin aynısından bir kopya daha oluşturacaktı. Ama referansla gönderdiğimizde sadece o 100 MB'lık veriye yeni bir isim vermiş oluyoruz. Yani bellek kopyalama maliyetini yani alanını kaplamamış oluyoruz. Bu da performans açısından çok önemli olmuş oluyor. Başlatma gerekliliği. Yani bir referans tanımladığımızda onu hemen bir değişkenle başlatmamız zorunlu. Bu kesinlikle önemli. Yani bir referansı boş bırakamazsınız veya daha sonra başka bir değişkenine bağlayamayız. Bir kez başlatıldığında referans ömrü boyunca bağlı kaldığı değişkeni değiştirmiyor. Bu referansların her zaman geçerli bir şeyi işaret ettiğini garanti etmiş oluyor. Yani bir de null olamaz, yani boş olamaz referanslar. Bu referansların her zaman geçerli bir belleğe işaret ettiğini garanti ediyor. Bu da onların işaretlerinden yani pointers'ın daha güvenli kılmış oluyor. İşaretçiler null olabilir ve bu da program hatalarına yol açabilir. Referanslarda bu risk yoktur. Bu da çok önemli. Mesela yaygın kullanım kılavuzlarına yani senaryolarına bakalım. Öyleyse yani. Fonksiyonlara parametre geçirme, özellikle büyük nesneleri veya yapıları fonksiyonlara kopyalamak yerine referansla geçirmek bellek kopyalama alanını ortadan kaldırmış olup performansı önemli ölçüde arttırıyordu. Fonksiyon içinde referans üzerinden yapılan değişiklikler orijinal değişkeni doğrudan etkiliyordu. Fonksiyonlarda değer döndürüyordu. Yani bir fonksiyonun dışarıdan bir değişkenin değerini değiştirmesini sağlamak için referansları kullanabiliyorduk. Bu sembol ile yani şu sembol ile tanımlanıyordu. Tür isimden sonra gelenler de bununla tanımlanıyordu. Referanslar C++ programlamayı daha esnek ve verimli hale getiren ancak dikkatli kullanılması gereken bir araçtı. Böylelikle yani null'lar da önemliydi. Bu kısım çok önemli. Kesinlikle yani. Şöyle yapalım. Sembol ile gösteriliyordu. Şöyle yapalım. Takma ad görevi görüyordu referansların genel özelliği. Şimdilik bunları bilmek yeterlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle bu sunumda dizilerin yani yapılar ve referanslar gibi C++'ın temel veri yapılandırma ve yönetim mekanizmalarını inceledik. Bu konular daha karmaşık programlar yazarken verilerinizi düzenli tutmanıza, ilişkili verileri gruplamamıza ve performanslı kodları geliştirmemize yardımcı olacaktır.